Merhaba arkadaşlar. Bugün her zamanki eğitim videolarından farklı bir konuyla karşınızdayım. İlk olarak Amerika'daki ünlü Pikes Peak yarışında denenmiş, daha sonra 2019'un Kasım ayındaki EICMA motosiklet fuarında basına tanıtılmıştı. Bana göre de fuarın 2 yıldızından biriydi. EICMA'nın en beğenilen motosikleti ödülünü de aldı. 2020 için tamamen yenilenen ve teknolojisiyle ilkleri ve enleri barındıran bir motosiklet olarak lanse edildi. Evet, karşınızda bugün Türkiye'deki ilk yol testini yapacağımız Ducati Street Fighter V4S. Gerçekten iki farklı karakter bir motorda nasıl olur derseniz işte bu motoru tanımlamış olursunuz. Nasıl bir motosiklet almayı arzu ediyordun diye bana sorarsanız hayalimde günübirlik gezilerimde süreceğim, yolda kolay kullanımı, rahat sürüş pozisyonu ve performansı ile müthiş eğlenceli, pistte ise tam anlamıyla üstün bir silah vardı. Tam da aradığım motosikleti buldum. Motoron dergisi için pistte yaptığım Street Fighter değerlendirmemizi de izlemenizi tavsiye ederim. İstanbul Park'ta gerçekleştirdiğimiz testi Motoron'un YouTube kanalında bulabilirsiniz. Bugün ise yol sürüşüne odaklanacağız ve bu motorun özellikle güvenli ve ileri sürüşe destek olan, rekabeti gerçekten bir üst seviyeye taşıyan müthiş teknolojik özelliklerini de sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Bu süper ya da hyper naked diye adlandırabileceğimiz segmentteki bir motosiklet. Yani grenajları yok ve önemli bir aerodinamik koruması da bulunmuyor. Bir süper spor motosiklet ile karşılaştırıldığında bu motorda üst vücudumuz ve başımız daha dik durumda bulunuyor. Yani ağırlık daha arkaya kaymış durumda. Bu durum yüksek hızlarda stabiliteyi olumsuz etkileyebileceği için biraz Street Fighter'ın bazını oluşturan Panigale V4'e göre motorun geometrisiyle oynayıp lastiklerin arasındaki mesafeyi yaklaşık 1,5 santim kadar genişletmişler. Ek olarak yanlara da ikişer tane de kanat eklemişler. Şu yanlarda gördüğünüz kanatlardan söz ediyorum. Tabii bunun amacı nedir? Amacı motorun stabilitesini arttırmak, yol tutuşunu arttırmak, motorun önüne aşağı doğru bir baskı uygulamak. 50 kilometrede bu baskı yaklaşık 2 kilogramken 100 kilometre hızda 4 kilograma, pistteki 270 kilometre süratlerdeki baskı ise 27-28 kiloya kadar çıkıyor. Yani bu aşağı yönlü baskı o kadar artabiliyor. Ciddi bir rakam tabii. Peki bu sürücünün hayatında neleri değiştirir? Stabiliteyi değiştirir. Yol tutuşu artar. Aynı zamanda ani ivmelenmelerde motorun önünün kalkması engellenir. Bunlar olur. Motorun elektronik paketinde Wheelie Control denen motosikletin tekere gelmesini 8 farklı seviyede limitleyen sistemle de bu birleşince verimlilik mükemmelleşiyor ve mümkün olan en çabuk ivmelenme gerçekleşiyor. Motorun tekere gelmesi zaman ve enerji kaybından başka bir katkı sağlamaz. Motosikletin etkin yönlendirilmesine, hatırlarsanız kontrol tekniğini konuşmuştuk. Etkin yönlendirmemizde de motosikleti engel olur ve güvenliğimizi tehlikeye atar. Bu kanatlar aynı zamanda yarattığı aşağı yönlü baskıyla ön lastiğin yere dokunan alanını genişleterek tutuşu da arttırıyor. Ve sonuç olarak fren mesafesi de kısalıyor tabii ki. Bu tutuş avantajı tabii ki virajlarda da geçerli. Yani stabil, hassas ve net bir viraj almamıza yardımcı oluyor. İvmelenmeye başladığımızda da viraj çizgimizi korumamıza yardımcı oluyor. Evet arkadaşlar, bu motorun iki farklı ruhu var demiştik. Yolda rahat ve kullanımı kolay, pistte de yüksek performans sahibi. Ama en önemlisi her durumda heyecan verici. Motosikletin pist performansını
detaylı olarak İstanbul Park'ta motorun için yaptığımız test sürüşünde anlattım. Bu motosikletin motoru MotoGP'de kullanılan Ducati motorundan esinlenerek yaratıldı. 90 derecelik bir açısı var. 1103 cc'lik hacmi var. Şu an için 208 beygir gücünde. Önümüzdeki haftalarda pist kullanımı için özel bir egzoz sistemi siparişimiz var. Öyle olunca o da gelince beygir 220'ye çıkacak. Motor inanılmaz bir devir çeviriyor arkadaşlar. 4 silindirli V motor ilk 5 viteste 14.500 dakika devire, 6. viteste ise 15.000 dakika devire ulaşıyor. Her silindire 2 enjektör ve 4 swap yerleştirildiğini de belirteyim. Motorun ürettiği müthiş güç kadar önemli bir diğer konu da bu gücün kullanılabilirliği ve arka lastiğe nasıl yansıdığı tabii ki. Street Fighter'ın motorunun ateşleme zamanlaması burada kritik rol oynuyor. 4 silindirimiz var ve bunlar 2 eşleştirilmiş 2 silindir şeklinde çalışıyorlar. Bu birinci olan eş ve bu da ikinci ikiz silindir. Toplam 4. İlk önce bu, yani birinci silindir ateşleniyor. Sonra karşısındaki 90 derece ikincisi. Sonra bu üçüncüsü ve sonra onun karşısındaki dördüncü silindire sıra geliyor. Sonuç olarak motorun ürettiği tork dağılımı en homojen ve en dengeli şekilde gerçekleşiyor. Yani tork sadece bir rakamdan ibaret değildir. Bu motorun torku arka lastiğe çok verimli ve çok kontrol edilebilir şekilde yansıyor. Böylece motorun sürüşü de tabii ki arkadaşlar çok keyifli hale geliyor. Ve orta devirlerde hem yüksek tork sağlanıyor, üst devirlerde ise gücümüz çok yüksek oluyor. Tatlı bir tork dağılımının sonucu egzozdan da bir İtalyan senfonisi duyuluyor. 4000 devirdeyken 123 Nm maksimum torkun %70'i kullanılabilirken 9000 devire çıktığımızda maksimum torkun %90'ını kullanabiliyorsunuz. Yani alt devirlerde de yeterli tork her zaman mevcut. Street Fighter'da yine stabiliteyi olumlu etkileyen diğer bir konu da crank millinin, yani motorun dönüş yönünün lastiklerin dönüş yönünün tam tersine olması. Bu durum hem lastiklerin yarattığı jiroskopik etkiyi en aza indirirken hem de tekere gelme ya da frenajda arkanın kalkmasını azaltıyor. Motor daha etkin yönlendirilebilir hale geliyor. Yani bir kontra sever oluyor. Konuşmuştuk hatırlarsanız. Motorun ağırlığı sıvıları olmadan 178, sıvılarıyla birlikte 199 kilo. Deposu ise 16 litre ve arkaya kadar devam ediyor. Şasisi ise çok ilginç. Tam bir MotoGP harikası diyebiliriz. Gördüğünüz gibi motor şasenin bir parçası. Öndeki bu parça ve içeriye doğru devamı bazı esneme ve burkulma imkanlarına sahip. Amortisörlerin yardımcı olamadığı açılarda mesela motosiklet viraja çok yatıkken bu şase hareketleri motosikletle yer arasındaki ilişkinin nelerin olup bittiğinin bize ciddi yorumlarını yapıyor. Tabii ki bu motosiklet ağırlıklı olarak yol kullanımına göre ayarlanmış. Sürücünün rahatlığı ön planda tutulmuş. Gidon ve ayaklıklar çok rahat konumda ve selesi de aynı şekilde tüm gün rahatsız etmeyecek şekilde yapılmış. Rodaj döneminde günde 250-300 kilometrelik virajlı yollarda hiç rahatsızlık yaşamadan kullandım. Kullanımı kolaylaştıran ve daha eğlenceli hale getiren diğer bir konu da sahip olduğu özel bir Ride by Wire denilen algoritması. Yani gaz kolu tepkimelerini düzenleyen özel bir sistemi var. Yolda öndeki aracı sabit hızda takibe, virajda destek gazını sabitlemeye yardımcı oluyor. Olası öne arkaya salınmaya da engel olan çok güzel bir sistemi var. Gaz tepkisi o kadar iyi ayarlanmış ki ilk 4 viteste motorun torku tekere gelmeden hemen önce limitlenmiş.
elektronik gaz kesmeye ihtiyaç duymadan en fazla tork ile en çabuk ivmelenmeyi gerçekleştirebiliyorsunuz. Biraz da motosikletin elektronik paketinin detaylarını anlatalım. Viraj ABS'si, çekiş kontrolü, kaydırma kontrolü, wheelie kontrolü, ayarlanabilir motor fren kontrolü, kalkış kontrolü, aşağı ve yukarı quick shifter. Tabii ki 2020'ye geldiğimizde tüm bu mevcut teknolojiler iyice mükemmelleşmiş durumda. Çekiş kontrolü Evo 2 mesela. Önemli bir güvenlik unsuru değil mi? Sadece lastiğin ne kadar boşa döndüğüne bakmıyor. Aynı zamanda hangi şiddette boşa döndüğünü de hesaplayarak devreye giriyor. Daha hızlı ve daha yumuşak müdahalelerde bulunabiliyor. Çok önemli. Böylece tutuşu sağlıyor ve sürüşü daha güvenli hale getiriyor. Elektronik süspansiyon sistemi bozuk yollarda mükemmel çalışıyor. Bir de aklıma gelmişken teknolojinin geldiği nokta konusunda size benim çok ilgimi çeken bir özelliği de anlatmak istiyorum. Bu üzerimde gördüğünüz ceket bir airbag sistemi. Yeleği giydikten sonra motoru çalıştırdığınızda bu yelek ile bu motosiklet iletişime geçiyor ve bu yelek aktive oluyor. Arkadan araç çarpması da dahil. Bütün diğer kaza türlerini içeriyor ama arkadan araç çarpması da dahil durduğunuz yerde. Motosiklet kazalarında artık yelek durumu fark ediyor ve hava yastıklarını açıyor. Bu yeleği motosiklet montumun içine ya da dışına giyebiliyorum. Evet, devam edelim. Street Fighter'ın frenlerine gelince Brembo stylemalar bu elektronik süspansiyon sistemiyle birleştiğinde şimdiye kadar kullandığım en iyi fren sistemine sahip motosikleti ortaya çıkarmış. Street Fighter'ın teknik özelliklerini anlatmaya uzun süre devam edebiliriz. Buraya kadar daha çok benim kişisel olarak ilgimi çeken, öne çıktığını düşündüğüm bölümlere değindim. Motosikleti şu ana kadar yolda ve pistte 1400 kilometre kadar kullandım sanırım. Her detayı ile ayarlanabilir elektronik süspansiyon sistemi, frenler, ekran ve motosikletin sürücü ile iletişim sistemi hakkında en güncel elektronik gelişmelerin yansıtıldığı daha çok detay var. Ancak beni en çok etkileyen bütün bu özelliklerin oluşturduğu bütünlük, ahenk ve senfoni. Sürüş pozisyonunun yarattığı rahatlığın eşliğinde 208 beygirlik bir motosiklet harika bir elektronik paket ve geometri ile bütünleştirilmiş. Ortaya çıkarılan süper stabilitenin yardımı ile de motosiklet en eğlenceli şekilde yönetilebilir kılınmış. Bu başarıya ulaşırken A noktasından B noktasına en çabuk şekilde ivmelenerek yine gerektiğinde güvenli bir şekilde durabilmek ve bütün bunları da hem kulağınıza olduğu kadar da aynı zamanda ruhunuza da hitap eden bir senfoni eşliğinde yapmak. İşte yeni Ducati Street Fighter V4S'nin bir ileri sürücü için anlamı bu arkadaşlar. Hepinize teşekkürler, selamlar.